Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. İlk konuğumuz Onlook adındaki editör. Cursor'ın designerlar için olan hali diye kendini anlatıyor. Yani yapay zeka ile tasarım yapabiliyorsunuz. Alt tarafta sanırım Electron kullanıyor ve Next.js ile beraber, daha doğrusu şöyle, siz o tarafları tabii görmüyorsunuz. Electron üstünde çalışan bir editör yapmışlar. Bu editörle uyumlu bir React.js ile bir mekanizma yapmışlar. Siz yine promptlarla, vibe coding ile tasarım yaptırabiliyorsunuz bu arkadaşa. Ben uygulamayı kurdum. Bana bir portfolyo web sayfası yap dedim. Bir şeyler yaptı. Şimdi oraya bakacağız. Repository bayağı bir hareketli. Yine 20.000'e yakın bir şeyi var. Starı var. Şöyle tıklayıp onlook.com'a gittiğinizde de burada ilgili uygulamayı indirip Silicon ya da Intel chip için ya da Windows için kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi şu sol tarafı biraz kapatalım. Hatta şu sidebar'ı da kapatalım. Şu kısım bu editörün kendisi. İlk defa şu anda ben de kurcalıyorum. Dediğim gibi demin kurdum. Bir prompt girdim. Bana bir tane proje çıkarttı. Şurada iki tane şey var. Preview diyor. Ne demek bu? Çok güzel. Şurada da şey gösteriyor. Responsive nanesini. Şu neymiş? Double hit window, refresh, ıvır zıvır her şeyi var. Aslında şey de yapabiliyoruz. Dark mode ıvır zıvır diye de kontrol edebiliyoruz. Güzel diyelim. Design'a gidelim. Şunlara mesela preview diyeyim. Şuna tıklanıyor muymuş? Ha yok. Bunlara tıklanmıyor. Şunu sıfırdan oluşturdu bizim için. Aslında fena da gözükmüyor. Sanırım Tailwind de var. Şimdi ne oluyor? Mesela tıklayayım şuna. Ne oldu? Şuna mı tıklayacağım? Dur kendim bu sefer bu tarafa alayım kendimi. He, tamam güzel diyelim. Ana sayfa. Burada Tailwind kullanıyormuş. Chat yapıp da söyleyebiliyor. Şimdi deneriz birazdan onu. Şu styles'ta neler var? Margin, padding, ıvır zıvır. Şuradan bir rengini değiştirelim. Tutup da şey yapmayacağım. Custom diyelim. Hepsinin dışını kırmızı yaptı. Tamam. Şimdi tekrar. Yani tamam çok güzel. Tabii çok ön aşamada olan bir uygulama bu. Alfa versiyonunda. Tamam buralarla çok fazla işimiz yok. Şey merak ettim ya şu anda direkt. Mesela şu hakkımda tıkladığımda yeni bir şey yapabiliyor mu mesela bu? Bir hakkımda sayfası oluştur ve burayla ilişkilendir diyeyim mesela. İlişkilendir. Bunu nasıl yapıyor? Enter dedim. Düşünüyor kardeşim. Tabii Türkçe sorduk. İngilizce mi yazmamız lazım onu da bilemedim de. Neyse oluştursun bakalım. Bir de diskteki yerine bakalım bunun ya. Bu diskte şu anda nerede duruyor bu proje? Neye benziyor? Bir tane page tsx diye bir şey oluşturuyormuş. Şuraya muhtemelen ekleyecek onu. Şu artıya bassak da ekleyecekti herhalde. Create new page diyor. Bir eklesin bir de buradan ekleriz. Brand diyor mesela. Ne bu? Tabii bunlara baktığım zaman bunların hepsini tamam pages var. Başka da bir şey yok. Layers diye bir şey var. Oha! Güzel. Layers da değil o. Tamam şu an thinking diyor halde. Yapsın bakalım. Burada şeyler var. Insert text. Insert div. Pan diyor. Terminal var. Bu nasıl çalışıyor? Ha bu bildiğin şey kaldırdı ya. Aynen. Next projesi. Tam onluk içinde bilmem nerede. Zartta zurtta. Bir proje kaldırdı ya. Next projesi. Onun üzerinde bize bir şeyler yaptırtıyor. Tabi bu çok uzun sürdü şu anda. Ya. Şuradan bir artıya tıklayalım. Derken yardırmaya başladı kardeşim. Yapıyor bir şeyler. Navigasyon update ediyor. Şeyi göremedim de o yüzden. Styles'a tıklayayım tekrar. Mesela bunun peti nerede burada değil mi? Onu görmemiz lazım. Çift tıklanabiliyor mu? Yok. Buna çift tıklanabiliyor mu? Yok. Tamam yapsın bu AI ne yapıyorsa yapsın bakalım. Hala thinking diyor. Tabi bunlar optimize edilecektir. Biz genel kavrama konsepte şey yapalım, odaklanalım. Changes made diyor. Created a new about page. Tam nerede ama? Hero section, ıvır zıvır. Ha bildiğin şey bu lan. Hepsini birden apply et diye bir şey yok mu? Apply mı diyeceğiz? Apply. Apply nerede?
Yani apply edemedi diye anlıyorum ben. About'un altında page tsx. Bunu nereden görebilirim mesela? Şu window dediği ne? Bir tane şey koysaylarmış. Dosyaların göründüğü bir yer fena olmazmış ya. Belki de vardır. Show in Explorer diyor. O da çalışmadı. Anca geldi lan. Reload mu demedi acaba? Bak burası. Oo çok iyi lan. Oluşturdu. Peki preview diyeyim. Ana sayfa hakkımda. Yapmış. Bildiğin yapmış. Tabi muhtemelen alfada olduğu için orada bir deneyimsel anlayamadık şeyi oluşturmadım diye de. Şeyi hala daha anlamadım. Mesela şöyle çektiğim ne oluyor? Tamam bildiğin şey zaten. Yani şeyi anlamadım. Ben bunun mesela petinin başka bir yere gitmesini istiyorum. Onu nasıl ayarlayacağız? Şu Styles'e tekrar geleyim. Bak şurada artı çıkıyor. Mesela bu ne? New chat'miş bu. Chat history diyor. Şuna tıklanmadı. Neyse çok önemli değil. Şuna geldim tekrar. Şurada ben mi göremiyorum? Text anchor diyor. Yok ya. Öyle bir şey yok. Mesela font size falan her şeyi koymuş buraya. Routing'i kendi hallediyor demek ki. Sen nasıl halledebiliriz bilmiyorum. Mesela şunu desem prompt olarak becerebiliyor mu? Projelere tıkladığımda beni apostyle.com'a yönlendir diyelim mesela. Ne olacak? Mesela bunu arka taraftaki diskteki şeye yapıyor. Anlıyorum onu. Ama o hissi alamadım bir türlü ya. Şu design preview'e tıklayayım. Çok güzel lan. Neyse çok vakit kaybetmeyelim burada. Böyle bir uygulama arkadaşlar. Bu bir open source dediğim gibi. Şöyle tekrar biz asıl şeyimize odaklanalım. Şöyle sidebar açalım. Tekrar şuraya gidelim. Yani bunu siz indirip şey yapabiliyorsunuz. Ne derler? Ayağa kaldırabiliyorsunuz lokalinizde. Ben öyle anladım buradan. Bir yerde yazıyordu bu hatta. Wikisi mi vardı bunun? Wikisi değil de running local. Şu. Bir yerden görmüştüm bunu çünkü eminim. Biraz zırıltılıydı. Environment'ı ayarlamak, yapay zeka ile entegrasyonu falan sanırım bir tık da başka bir şeyler mi karıştırdım emin değilim ya. iFrame falan. Şimdi böyle projeleri ben şundan dolayı önemsiyorum bu arada. Şöyle tekrar geri gelelim repository'e doğru. Bunun architecture'ını falan da paylaşmışlardı. Şurada mıydı acaba ya? Architecture'ı. Burada videosu da var. Altta bir diyagramı da vardı bunun. Bunlar kafa açıcı olabilir. Bunları incelemekte fayda olabilir. Running local diyor. Yok. Neyse uzatmayayım daha fazla. Adamlar şunu yapmış. Elektron bilmeyenler için onu söyleyelim. Elektron JavaScript kullanarak masaüstü uygulamalar yapmaya olanak sağlayan bir framework. Yani şu anda belki değişmiş olabilir. WhatsApp'ın Elektron kullanıyor. VS Code Elektron kullanıyordu. Bilmiyorum şu anda nedir. Discord kullanıyor muydu emin değilim ama Slack Elektron kullanıyordu. Yani Elektron çok popüler bir mekanizma. Günlük hayatta birçok uygulamada biz bunu kullanıyoruz ama çok farkında değiliz. Elektron kullanarak bir tane yapmışlar. Editör yapmışlar. Ve bu editör alt tarafta bir React uygulaması develop ediyor aslında. Bence güzel bir fikir. Gelecekte nasıl bir yere konumlar kendini çok emin olamadım ama gayet de güzel çalışıyor alfa aşamasında olmasına rağmen. Şu pencereyi bir kapatayım ve devam edelim. İkinci repositörümüz TeslaMate. TeslaMate bu hangi repoydu? Bu official olan mıydı? Şimdi ondan emin olamadım. teslamate.org. Yok bu official olan değil. Çünkü bir tane daha repositörü vardı. Sonra iki tane Tesla olmasın diye. Tesla'nın official bir var. Repositörüsü var. Bu repositörü TeslaMate.org adında bir organizasyon altında duruyor. Bu şunu yapıyor. Tesla biliyorsunuz elektrikli araba Elon Musk'ın şirketi. Arabadan okuduğunuz bilgilerle aslında analizler yapabiliyorsunuz.
Arabadaki verileri okuyabiliyorsunuz. İşte görselleştirebiliyorsunuz. Ya da siz artık meşrebine göre ne yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Tesla'nın içerisinde benim anladığımı yine söylüyorum. Yani official olarak bir dokümantasyonu yok bunun ama demek ki zaman içinde insanlar şeyi keşfetmişler. Çünkü biliyorsunuz Tesla'nın olayı yazılım ve bu yazılıma uzaktan erişimimiz var. Tesla arabaların içinde bir HTTP RESTful API bulunuyor. Bu API sayesinde işte bataryanın durumunu, sağlığını zaten şurada yazmış. Şarj seviyesini, işte arabanın durumunu, ne bileyim sürüşle ilgili bilgiler falan filan bir sürü bilgiye bu API üzerinden erişebiliyorsunuz. Bu adamlar da bunu bir şey haline getirmişler. Self-hosted data logger zaten diyor. Şuna bir tıklayalım. Biraz parça parça anlatmış gibi oldum ama idare edin birazcık beni. Gördüğünüz gibi işte Grafana'yı kaldırıyor. Bir database kaldırıyor. Gidip Teslamate'i kaldırıyor. Anladığım kadarıyla arabadan okuduğu bilgileri şeye yazıyor. Postgre'ye yazıyor. Sonrasında da bu bilgileri Grafana'da gösteriyor. Grafana bir aslında dashboard uygulaması diyelim. Çeşitli kaynaklardan aldığı verileri işte içinde widget'lar var. O widget'larda size gösteren bir ürün, uygulama. Sık sık eğer geliştirme işiyle uğraşıyorsanız ve monitoring ile ilgili yani bir uygulamayı gözlemleme diyelim onu görsel bir şekilde yapmak istiyorsanız Grafana ile yolunuz kesinlikle kesişir. Bir de bunun çok yakın bir arkadaşı var. O da Prometheus. Bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bu alet şöyle çalışıyordu. Sizin arabanıza login oluyorsunuz. Arabaya login olduktan sonra yani API üzerinden login oluyorsunuz. Sonrasında arabadaki bilgileri okuyabiliyorsunuz. Ama Tesla'da şöyle bir durum var. Eğer yanlış söylüyorsam bilenler düzeltsin. Arabaya park ettiğinizde arabanın çeşitli modları var. İşte uyku modu var. Birkaç tane böyle değişik modu var. Dolayısıyla bu modlara göre de arabanın şarjı durduğu yerde azalabiliyor. Bu Teslamate sanırım gidiyor arabayı kaldırıyor uykudan. Alıyor bilgileri tekrar uyutuyor gibi öyle de bir şeyi var. Çalışma mekanizması var. Dolayısıyla her seferinde arabadan bir şey okumuyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Bir sefer gidip alıyor bilgileri. Muhtemelen database o yüzden var zaten. Yazıyor database'e. Sonrasında da o database üzerinden siz işlemlerinizi yapıyorsunuz. Tabii ilginç bir arabaya bu şekilde eklentiler yazabilmek. Yani açıkçası böyle şeyleri görünce Tesla'ya yükselmiyor değilim. Keşke bütün araba ekosisteminde böyle şeyler olsa ve biz uzaktan bir şeyler yapabilsek yani en azından böyle eğlenceli şeyleri bakıp analizleri değerlendirebilsek çok daha güzel olacak ama şu anda bu çok mümkün değil. Sadece Tesla'da bunu yapabiliyorsunuz. Bu arada Elixir'le yazılmış. Bu da böyle bir uygulama. Bu da sürekli önüme çıkmaya başladı. Hatta bir arkadaş Türk olabilir. Çok emin değilim. Fatih Kadir Akın'dı sanırım. Starladığı için gördüm. Bir tane MCP server yazmış bunu kullanıp. Oradan gördüm ben bu repository'yi. Yani işin gideceği yer çok enteresan. Yani düşünsenize soruyorsunuz AI'ya. Arabam uyduruyorum şu anda. Trabzon'dan İstanbul'a gideceğim. İşte ne kadar yakıtım ne kadar enerji harcarım? Ne kadar kilometrede bir şarj etmem gerekiyor? Uyduruyorum şu anda. Pillerin durumu nedir? Direkt bir AI asistanına sorup MCP üzerinden gidip arabadan almış olduğunuz bilgiler doğrultusunda size çıkarımlarda bulunabilir. Yani enteresan. Gerçekten ben bu IoT meselesi nasıl söyleyeyim son zamanlarda çok gündemde değil. Yani gündemde değil derken AI silip süpürdüğü için ortalığı çok konuşulmuyor ama bu IoT bu nesnelerin interneti miydi? İnternetin nesneleri mi? Bir şeyin bir şey işte. Bu AI ile beraber çok garip bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Başka ne söyleyeyim? Başka da söyleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Meraklıları bu iki repoyu incelesinler. Özellikle şu 10'luk Teslamate'i herkes inceleyemez. Yani inceleyemez derken Tesla'sı olsa tabii ki daha anlamlı olur ama yine koda bakmak anlamlı olabilir. Abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.